Masal Dünyam. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size harika bir masal anlatacağım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok ama çok uzak bir ülkede, kalbi iyilikle dolu, yüzü ay gibi parlayan güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Biliyor musunuz, bu güzel kızın hayatı sevgili annesi ve babasıyla birlikteyken tıpkı bir rüya gibiymiş. Ama ne yazık ki bir gün annesi hastalanmış ve bu dünyadan göçüp gitmiş. O mutlu günlerde böylece bitivermiş. Babası biricik kızının annesiz kalmasına dayanamamış ve bir süre sonra yeniden evlenmiş. Ama evlendiği kadın, yani üvey annesi, hiç de iyi kalpli biri değilmiş. Kalbi buz gibiymiş ve tıpkı kendisine benzeyen 2 tane de kötü kalpli kızı varmış. Ve işte o andan sonra zavallı kızın hayatı adeta bir kabusa dönmüş. Üvey annesi ve üvey kardeşleri ona bir hizmetçi gibi davranmaya başlamışlar. Düşünebiliyor musunuz? Sen bizimle aynı masada oturamazsın, git yemeğini mutfakta ye diye bağırıyorlarmış. Evin bütün işi onun omuzlarındaymış. Sabah erkenden kalkar, en ağır işleri yapar, onların dağıttığı her yeri tek tek toplarmış. Onlar en güzel kıyafetlerini giyip eğlenirken o eski püskü elbiseleriyle evde tek başına kalırmış. Gün boyu o kadar çok yoruluyordu ki zavallıcık, dinlenmek için kendine küçücük bir köşe bulabilmişti sadece. Artık yanmayan, sönmüş şöminenin kenarı. Bütün işleri bitince oraya çöker, sadık kediciğini kucağına alır, küllerin arasında birazcık ısınırmış. Üstü başı hep küle bulandığı için de kötü kalpli üvey kardeşleri ona alay ederek kül kedisi adını takmışlar. Günler böyle üzüntüyle geçip giderken bir sabah kapı gürültüyle çalındı. Gelen sarayın habercisiymiş. Elinde de üzerinde kraliyet mührü olan kocaman, süslü püslü bir davetiye tutuyormuş. Kral, yakışıklı oğlu prens için dillere destan bir balo düzenliyormuş ve ülkedeki evlilik çağına gelmiş bütün genç kızlar bu harika baloya davetliymiş. Bu haberle evde bir telaş, bir koşturmaca başlamış ki sormayın. Üvey anne ve kızları hemen hazırlıklara girişmişler. Prens mutlaka sizi görmeli, en güzel siz olmalısınız diye söylenip duruyorlarmış. Peki ya bizim kül kedisi? Onun da kalbi gitmek için pırpır atıyormuş ama onlara yardım etmek zorundaymış. Üvey kardeşlerinin elbiselerini ütülemiş, saçlarını özenle taramış ve içinden "Ah," demiş, "keşke ben de gidebilsem." Kardeşleri hazırlanıp tam kapıdan çıkacakken kül kedisi bütün cesaretini toplamış ve üvey annesinin karşısına dikilmiş. Titreyen bir sesle "Anneciğim," demiş, "davetiyede bütün genç kızlar davetlidir yazıyor. Lütfen ben de gelebilir miyim?" Üvey annesi onu şöyle bir baştan aşağı süzmüş ve küçümseyen bir kahkaha atmış. "Sen mi? Şu paçavralar içindeki halinle mi baloya geleceksin?" Ve balo akşamı gelip çatmış. Üvey anne ve kızları en parlak elbiselerini giyip arabalarına binmişler, kahkahalar atarak sarayın yolunu tutmuşlar. Kül kedisi onların arkasından öylece baka kalmış. Ev bir anda bomboş ve sessiz kalmış. Kalbi o kadar kırılmış ki her zamanki köşesine, şöminenin başına oturmuş ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. O böyle sessiz sessiz ağlarken tam önündeki sönmüş şöminenin içinden yumuşacık, pırıl pırıl bir ışık yayılmaya başlamış. Kül kedisi şaşkınlıkla gözyaşlarını silmiş, ışığın içinden ona sevgiyle bakan sıcacık bir yüz belirmiş. Bu onun peri annesiymiş. Yıllar önce kaybettiği sevgili annesinin ruhu ona yardım etmek için bir peri olarak gelmiş. Peri annesi, "Ağlama güzel kızım, bu gece baloya sen de gideceksin," demiş yumuşacık bir sesle. Kül kedisinin gözleri parlamış. "Ama nasıl?" diye sormuş. Peri annesi gülümsemiş ve sihirli değneğini sallamış. "Haydi bakalım, bana bahçedeki en büyük bal kabağını getir." Kül kedisi hemen getirmiş. Peri, değneğiyle kabağa bir dokunmuş, kabak göz açıp kapayıncaya kadar altından tekerlekleri pırıl pırıl bir at arabasına dönüşmüş. Sonra peri, "Şimdi de 7 tane minik fare bul," demiş. Fareler de sihirli değneğin dokunuşuyla altısı bembeyaz ata, biri de çok şık bir arabacıya dönüşmüş. Son olarak peri annesi değneğini kül kedisine dokundurmuş ve üzerindeki o eski püskü elbise birdenbire yıldızlarla süslü, gökyüzü mavisi, göz kamaştıran bir balo elbisesi oluvermiş. Kül kedisi mutluluktan ne diyeceğini bilemiyormuş. Tıpkı bir prensese benzemiş. Ama aklına bir şey takılmış. "Peri anneciğim, ben hiç dans etmeyi bilmem ki. Ya prens beni dansa kaldırırsa çok utanırım." Peri annesi sevgiyle gülmüş ve değneğiyle kül kedisinin ayaklarına dokunmuş. Ayaklarında bir anda kristal gibi parlayan, camdan yapılmış bir çift sihirli ayakkabı belirmiş.
Merak etme demiş. Bu sihirli ayakkabılar sayesinde Bolu'daki en güzel dans eden kız sen olacaksın. Kül kedisi sevinçle arabaya doğru koşmuş. Ama tam binecekken peri annesi onu durdurmuş ve çok ama çok önemli bir uyarıda bulunmuş. Güzel kızım, sakın unutma. Bu sihrin bir süresi var. Saatler tam gece yarısını, yani 12'yi vurduğunda her şey eski haline dönecek. Araban balkabağı, atların fare, o güzel elbisen de yeniden eski paçavraların olacak. Bu yüzden saat 12'den önce mutlaka saraydan ayrılmalısın. Kül kedisi peri annesine sımsıkı sarılmış. Çok teşekkür ederim anneciğim. Sana söz veriyorum. Saat 12 olmadan önce mutlaka geri döneceğim demiş. Sonra o muhteşem arabasına binmiş ve sarayın yolunu tutmuş. Kül kedisi sarayın devasa kapılarından içeri adım attığı an var ya, balo salonundaki müzik yavaşça susmuş. Herkesin başı o yöne dönmüş. Salondaki herkes bu adı sanı duyulmamış, güzelliğiyle göz kamaştıran prensesin kim olduğunu merak ediyormuş. O kadar güzel ve farklı görünüyormuş ki en önde duran üvey annesi ve üvey kardeşleri bile onu tanıyamamışlar. Yakışıklı prens de onu görür görmez adeta büyülenmiş. Gözlerini bir an bile ondan alamamış. Hemen yanına gitmiş, önünde saygıyla eğilmiş ve onu dansa davet etmiş. Sihirli ayakkabıları sayesinde kül kedisi sanki bir kuğu gibi bulutların üzerinde süzülürcesine dans ediyormuş. Bütün gece prens başka hiç kimseyle değil, sadece ve sadece onunla dans etmiş. Üvey kardeşleri ise bir köşeden onları izlerken kıskançlıktan çatlamak üzerelermiş. Kül kedisi hayatında hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Prensin nazik sözleri, müziğin büyüsü, dansın coşkusu adeta kendinden geçmişti. O kadar mutluydu ki zamanın nasıl akıp gittiğini fark etmedi bile. Peri annesine verdiği sözü tamamen aklından çıkarmıştı. Tam o sırada duvardaki büyük saatin çanları çalmaya başlamış. 1, 2, 3. Kül kedisinin gözleri dehşetle saate takılmış. Saat tam 12'yi vuruyormuş. Eyvah! Öyle büyük bir panik yaşamış ki prense veda bile edemeden elinden kurtulmuş ve koşarak balo salonundan dışarı fırlamış. Soluk soluğa sarayın mermer merdivenlerinden aşağı inmeye başlamış. O kadar acele ediyormuş ki tam merdivenleri dönerken cam ayakkabısının teki ayağından fırlamış ve basamaklardan birinde kalmış. Ama kül kedisinin durup onu alacak bir saniyesi bile yokmuş. Arkasına bile bakmadan koşmaya devam etmiş ve gece yarısının son saniyelerinde sarayın bahçesinden çıkmayı başarmış. Kül kedisinin peşinden koşan prens, merdivenlerde tek başına duran o minicik, parıldayan cam ayakkabıyı görmüş. Onu nazikçe eline almış. Gizemli prensesinden geriye kalan tek şey buymuş. Hemen adamlarına dönmüş ve kararlı bir sesle emretmiş. Bu ayakkabının sahibini bulacaksınız. Bütün ülkeyi kapı kapı arayın ama o kızı bana mutlaka bulun. Ertesi sabahtan itibaren prensin görevlileri ellerinde cam ayakkabıyla bütün ülkeyi dolaşmaya başlamışlar. Gittikleri her evde bütün genç kızlara ayakkabıyı denetmişler. Ama ayakkabı o kadar narin ve küçücükmüş ki kimsenin ayağına uymuyormuş. Günler sonra sıra nihayet kül kedisinin yaşadığı eve gelmiş. Üvey kardeşler büyük bir heyecanla sıraya girmişler. Büyüğü ayağını zorla ayakkabıya sokmaya çalışmış, olmamış. Küçüğü parmaklarını bükmüş, yine olmamış. Üvey anne, kızlarımın ayakları biraz şiştir de diye bahaneler uydursa da görevliler inanmamış. Tam evden ayrılacaklarken görevlilerden biri şöminenin başında sessizce oturan kül kedisini fark etmiş ve onun da denemesi gerektiğini söylemiş. Üvey anne ne kadar itiraz etse de kül kedisi utangaçça oturmuş ve minik ayağını uzatmış. Herkesin şaşkın bakışları arasında o küçük cam ayakkabı kül kedisinin ayağına su gibi kayıp oturuvermiş. Sanki sadece onun ayağı için yapılmış gibiymiş. İşte o an prensin adamları anlamışlarmış ki günlerdir aradıkları o gizemli prenses tam karşılarında duruyormuş. Görevliler, "Prens sizi bekliyor, bizimle saraya gelmelisiniz." demişler. Üvey annesi ve kardeşleri şok içinde dona kalmışken kül kedisini alıp doğruca saraya götürmüşler. Prens, karşısında o gece dans ettiği güzeller güzeli kızı görünce mutluluktan havaları uçmuş. Onu hemen tanımış. Sevdiği kızın önünde diz çökmüş, elini tutmuş ve gözlerinin içine bakarak sormuş. "Benimle evlenir misiniz prensesim?" Kül kedisinin gözleri mutluluk gözyaşlarıyla dolmuş ve prensin teklifini tabii ki kabul etmiş. 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlenmişler ve ömürlerinin sonuna kadar çok mutlu yaşamışlar.
Kül kedisi o an bir şey düşünmüş. Büyü bozulduğunda her şey eski haline dönmüşken cam ayakkabının teki nasıl olmuştu da aynı kalabilmişti. Tam o sırada kalbinde peri annesinin sesini duymuş. "Ben her zaman senin yanındayım güzel kızım." Kül kedisi anlamış. Bu ayakkabı annesinin ona bir hediyesiymiş ve onun sevgisinin her zaman yanında olduğunun bir işaretiymiş. İşte Kül Kedisi'nin masalı da burada sona erdi. Daha fazla masal için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın çocuklar. Hoşça kalın. Masal Dünyam.